Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde bere yapımını anlatacağım. Bir önceki videomda hırkasını anlatmıştım. Takım olarak beresini de yapmak istedim. Beremizin ön kısmında fırfırlar var arkadaşlar. Yine beremize ajur modelini uyguladım. 4,5 numara şiş kullanarak ördüm. İpim Sensi Touch 100 gramı 245 metre uzunluğunda yarım yumak kadar kullandım. Bir yumaktan bu kadar ipim kaldı. Beremin ölçülerini de vereyim. Genişliği 21 santim. Uzunluğu ise 20 santim. Eğer hırkasını ördüyseniz mutlaka takım olarak beresini de örün. Gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Örmesi de hem çok kolay hem de keyifli. Fırfırlarını ve bağcık yapımını ayrıntılı olarak anlattım. Rahatlıkla örebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Yeni video çekmek için beğeni ve yorumlarınız beni motive edecektir. Şimdi hazırsanız beremizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Beremiz için 4,5 numaralı şişimize 83 ilmek atarak başlıyoruz. Hırkasında örmüş olduğumuz gibi yine ajur yapacağım. 83 ilmeğimi attıktan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Toplamda sayalım: 2 4 6 8 9 sıra ördüm. Şimdi ajurların yapımına geçelim. İlmeğimizi örerken sıra başında örmeden alıyoruz. Sıra sonunda düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 9 ilmek öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum: 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Kestiğim ilmeği sayıyorum: 1 2 3 4 5 6 7 2 ajur arası 7 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Sadece sıra başında 9 ilmek, sıra sonunda yine 9 ilmeğimiz kalacak. 7 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıp 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek örüyoruz. 7 ilmekten sonra ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum: 1 2 3 4 5 6 7 sıra sonuna kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimizi birlikte örerek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ipimi öne aldım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum: 1 2 3 4 5 6 7 ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim: 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum: 1 2 3 4 5 6 7 8
9. Sıra sonunda 9 ilmek ördüm. Ajur ilmeğimden sonra sıra başında da ajur ilmeğimizden önce 9 ilmek örmüştük. Şimdi bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örelim. Ajur ilmeklerimizin arasında 7 ilmeğimiz var arkadaşlar. 9 sırada bir ajurlarımızı kaydırmalı olarak yapacağız. Her iki ajurun tam ortasına denk gelecek şekilde tekrardan ajur sırası kurulumunu yapacağız. Bir önceki videoda bu modelin hırkasını örmüştüm. Hırkasını ördüyseniz beresini kolaylıkla örebilirsiniz. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ajur sırasından sonra bir sıra arka yüzde ters ördük. Şimdi ön yüzde 4 sıra düz, arka yüzde de 4 sıra ters örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Toplamda ajur sırasından sonra 9 sıra örmemiz gerekiyor. Her 9 sırada bir ajurlarımızı ajur sırasını örüyoruz. Ajur aralarımız ise 7 ilmekten oluşuyor. Şimdi 8 sıra daha örüp gelelim. 8 sıra daha ördüm. Ajur sırasından sonra 9 sıramız oldu. Ajur sıralarının arasında 9 sıra olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi her iki ajurun tam ortasına denk gelecek şekilde ajurlarımızı yapacağız. Ajur ilmeğimizi bulalım. Ajur ilmeğimden sonra 2, 4 ilmek sayıyorum. Sıra başında 5 ilmek öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3. Buradaki ajur ilmeğim her zaman 4. ilmeğe denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. Ajurlarımızın arasında 7 ilmek var. 7 ilmek ördükten sonra tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek örüp 1 ilmek ajur yapıyoruz. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4. ilmeğim ajur ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. Tam 2 ajur modelimizin tam ortasına denk gelmesi için ajur ilmeğimizin 4. ilmeğimize denk gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 7 ilmekte bir ajurlarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. En son ajur ilmeğimi ördükten sonra 5 ilmek düz ördüm. Sıra başında da ajur ilmeğimizden önce 5 ilmeğimiz vardı. Şimdi yine ajur sıramızdan sonra 9 sıra örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Her 9 sırada bir sıra ajur sırası örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim arkadaşlar. Beremizde yeterli sıraya gelene kadar örelim. Şimdi ben bu şekilde ajurlarımızda kaydırma yaparak öreceğim istediğim uzunluğa gelene kadar. Daha sonra arkada şapkamızın arkasında kesimlerimiz olacak. O kısma kadar örüp gelelim. İstediğim uzunluğa gelene kadar beremizi ördüm. Şöyle santim olarak ölçüsünü vereyim. 14 santim. 83 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimi şu şekilde ayırdım.
30 ilmek bu kenarda, 30 ilmek bu kenarda, 23 ilmek de tam orta kısma gelecek şekilde ayırdım. Şimdi 30 ilmeğimi öreceğim. En son ajur sıramızı yapmıştık arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ajur sırasını yaptıktan sonra arka yüzü örüp ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde kesimlerimize başlıyoruz. Şimdi 30 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Hatta 29 ilmeğimizi örelim. Çünkü 30. ve hemen ayracımızın sol kenarında olan ilmeği birlikte örerek keseceğim. 29 ilmek ördükten sonra ipimi şu şekilde sağ şişime takıyorum. Ayracımı çıkardım. Ayracımı buradaki ilmeği de şişe takıyorum. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Ayracım bu kenarda kalacak arkadaşlar. Ortada olan ilmek sayısı değişmeyecek. Sadece kenarda olan ilmek sayımız değişecek. Bu kenarda şimdi 29 ilmeğim var. Diğer ayracımıza kadar örelim. Beremizin tam ortasında olan ilmek sayısı değişmiyor. Kenarlardan birer birer eksilterek beremizin arka kısmını oluşturuyoruz. Şimdi kesmiş olduğum ilmekle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmek ördükten sonra 23. ve 24. ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Buraya yine ayracımı takıyorum. Yine burada 29 ilmeğim kaldı. Bu tarafa gitmeden dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ilmekle 24. ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ayracımı takıyorum. Tekrar ön yüze dönüyorum. 23 ilmek sayısı hiç değişmiyor. Kenarlarda ilmekler birer birer eksilerek devam ediyor. Şimdi buradaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde kestiğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22. Şimdi 23. ilmekle şöyle ayracımı çıkarıyorum. 24. ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Ayracımı yine buraya takıyorum. Her sırada birer birer ilmek bu kenarlardan hem bu kenardan alarak örüyoruz. 23. ilmekle 24. ilmeği. Ortada olan ilmek sayısı değişmiyor. Yine ilmeğimi aldım. Şimdi yine ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 20, 21, 22, 23. ilmekle ayracımı çıkardım. 23. ve 24. ilmeği birlikte arka yüzde olduğum için ters örerek kesiyorum. Ayracımı buraya yine takıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği şu şekilde ilmeğin içerisine girip örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23. ilmekle yine 24. ilmeği şu şekilde birlikte düz örerek kesiyorum. Buraya yine ayracımı takıyorum. Şimdi sayalım bu kenarda kaç ilmeğimiz kaldı. İlk başlarken 30 ilmeğimiz vardı kenarlarda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmeğimiz kalmış. 20 ilmek kalana kadar her iki kenarda da, bu kenarda 20, bu kenarda da 20 ilmek kalana kadar bu şekilde birer birer eksiltmeye devam edelim. Beremizin arka kısmındaki ilmek sayısı değişmiyor. Kenarlar birer birer eksiliyor. 20 ilmek kalana kadar bu şekilde örüp gelelim. İlmekleri birer birer keserek bu kenarda 20 ilmeğim kaldı. Bu kenarda da 20 ilmeğim kaldı. Beremizin tam orta kısmında yine 23 ilmeğimiz var. Toplamda 10 ilmek buradan, 10 ilmek de buradan eksiltmiş olduk. En son yine 2 ilmeği kestim. Arka yüze dönüyorum. Artık ikişer ikişer değil de ilmekleri üçer üçer keseceğiz. Bir ilmek buradan eksilecek, bir ilmek de orta kısımdan eksilecek. Birer ilmek kenarlardan, birer ilmek orta kısımdan. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ilmek öreceğim. Ayracımızın sağ kenarında 2 ilmek bırakmamız gerekiyor. 21 ilmek ördüm. 1, 2, ayracımı çıkardım. Bir ilmek de buradan alıyorum. 3 ilmeği ters örerek kesiyorum. Ayracımı tekrar takıyorum karıştırmamak için. Ön yüze geçiyorum. Beremizin arkasını örerken arkadaşlar yine ajur modelimize devam ettim. 9 sırada bir, her iki ajurun ortasına yine ajur modelimizi uyguladım. Şimdi yine buradaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 20 ilmek ördüm. İlk ilmeğimi de sayarsak buradan 20 ilmeğimizi ördükten sonra 1, 2, ayracımı çıkarıyorum. Ayraçtan sonra da bir ilmek alıyorum. 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ayracımızı karıştırmamak için takalım. Arka yüze geçiyorum. Birer ilmek bu kenarlardan, birer ilmek ortadan, birer ilmek kenar ilmeklerimizden
eksiliyor. Bu şekilde üçer üçer eksiltme yaparsak ilk ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 18 19 ilmek ördükten sonra yine 1 2 ayraçtan önce bir ilmek de ayracımı çıkardıktan sonra ayraçtan sonra bir ilmeği alıp 3 ilmeği arka yüzde olduğum için ters örerek kesiyorum. Ön yüzde ise düz örerek kesiyoruz. Ayracımızı tekrar takalım. Bu şekilde arkadaşlar kenarlarda şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var. Kenarlarda 10 ilmek kalana kadar üçer üçer kesmeye devam edelim. Kenarlarda 10 ilmek kalana kadar kesip geliyorum. Yine ajur modelimizi uygulamaya devam edeceğim. Kenarlarda 12 ilmek kalana kadar üçer üçer kestim. Normalde 10 ilmek demiştim ama orta kısımda ilmeğimiz az kaldığı için kenarlarda 12 ilmek kalana kadar kestim. Ortada ise 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. Her iki kenarda da 12 ilmeğim kaldı. Şimdi yine ikişer ikişer kesmeye devam edeceğiz. İlk başta kesmiş olduğumuz gibi 3 ilmek 3 ilmek değil ama ikişer ikişer kesmeye devam edeceğiz. Ortadaki ilmek sayısı değişmeyecek. İlk ilmeği aldım. 2, 3, 4, 5, 6. 7. ve 8. ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Dönüyorum. İlmek ayraçlarını artık takmıyorum. Yerleri belli oluyor. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. ilmeği düz örerek kesiyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. ilmeği ters örerek arka yüzde kesiyorum. Ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Kenarlarda bütün ilmeklerimiz bitene kadar kesmeye devam edelim arkadaşlar. Bu kenarda bir ilmek kalsın, bu kenarda da bir ilmek kalabilir. Şimdi yine ikişer ikişer kesmeye devam edelim. Kenarlardaki ilmekleri kestim. Bir ilmek burada, bu kenarda, bir ilmek de bu kenarda, 2, 4, 6, 7 ilmek de orta kısımda kaldı. Toplamda 9 ilmeğim kaldı. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi keseceğim. İki ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği ters örerek kestim. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeklerimizi arka yüzde bu şekilde keserek ilerleyelim. İlmeklerimizin tamamını kestim. Şimdi ipimi de keseceğim. İpimi de kestim. Arka kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Ön kısmına fırfır yapacağız. Beremizin alt kısmı için de bağcık yapacağız. Daha sonra bağcığı örerek bu kısma birleştireceğiz. Nasıl bağcık yapıyorum göstereyim. Şimdi hemen aynı şişime 4 ilmek atalım. 4 ilmekle yapalım bağcığımızı. İpimi bağladım. 4 ilmeği attım. Şimdi ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Sol şişe geçirdikten sonra
hep ön yüzde, hep düz yüzde öreceğiz. 4 ilmeği düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 ilmeklerimi ördüm. Arka yüze dönmüyorum. Sol şişime taktım. Yine aynı şekilde ilmekleri düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 yine ilmekleri şişime taktım. 1 2 3 4 düz olarak ördüm. Bağcığımızın boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra kapşona birleştireceğiz. Beremize birleştireceğiz yani. İlmekleri sol şişe takıp düz olarak örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bağcığımız bu şekilde olacak. Şimdi bütün ilmek bağcığımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Kaç santim ördüğümü ördükten sonra ölçerek göstereceğim. Şimdi örüp geliyorum. Bağcığımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 26-27 santim kadar arkadaşlar. Daha uzun ve kısa yapmak isterseniz sizler kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi kapşonumuzun alt kısmına örmüş olduğumuz bağcığı birleştireceğim. Yine aynı şekilde birit olarak devam edeceğiz. Şu şekilde köşe noktasından ilmeği alıyorum. İlmekleri 2 kat olarak alıyorum arkadaşlar. Tek kat alırsak boşluk oluşuyor. O yüzden 2 kat olarak alıyorum. Şimdi 1 2 3 ilmek ördüm. Bunu bir ilmek sayarsak 4. ve 5. ilmeği birlikte öreceğiz. Şu şekilde. Daha sonra hemen yandaki boşluğun içerisine giriyorum. Yine 2 kat olarak aldım. Bunu bir ilmek sayalım. Sağ şişimdeki ilmekleri sol şişe geçiriyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek birleştiriyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine yine 2 kat olarak ilmeği alıyorum. Sağ şişimdeki ilmekleri sola geçirdim. 1 2 3 4. ve 5. ilmeği bu şekilde düz olarak örüyorum. Şimdi biraz ilerleyelim arkadaşlar. Örerek ilerledim arkadaşlar. Görüntü bu şekilde oluyor. Şimdi bu ense kısmını tamamen bütün ilmekleri tek tek alarak, boşluklara tek tek batarak arkadaşlar ilmekleri 2 kat olarak alalım. Tek kat, şu şekilde tek kat alırsak boşluk oluşuyor. O yüzden 2 kat olarak boşlukların içerisine batalım. Tam bu köşeye kadar gelelim. Daha sonra burada örmüş olduğumuz gibi bağcığımızı aynı şekilde örüp beremizin alt kısmını tamamlayalım. Daha sonra bu kısma da birit uygulaması yapacağım. Daha sonra ilmek çıkarıp fırfır kısmını örerek beremizi tamamlayacağız. Şimdi önce bağcık kısmını tamamlayıp gelelim. Beremizin bağcıklarını örüp tamamladım arkadaşlar. 25-26 santim kadar ördüm. 1-2 santim fazla ya da eksik örebilirsiniz. Sorun olmaz. Şimdi beremizin alt kısmını ördük. Şimdi ön kısmına yine birit yapacağım. Daha sonra ilmek alıp fırfır öreceğim. Birit yapmak için hırkayı ördüyseniz zaten biliyorsunuzdur. Hırkada da hırkamızın kenarlarını ve kol uçlarına birit yapıp ilmek alıp fırfır yapmıştık. Beremizde de yine aynı şekilde önce birit kısmını yapacağız. Daha sonra
ilmek çıkarıp fırfır yapacağız. Şişime 3 tane ilmek attım, sıkıştırarak bağladım. Şimdi kapşonumuzun ön yüzünden tam şu kısımdan birleştirmeye başlayalım. Daha sonra şu kısmı dikerek birleştirebiliriz. Önce birit kısmını yapalım, daha sonra kenarlardan birleştirebiliriz. Aynı şekilde üç ilmeği ördük. 3 ilmekten 2 tanesini örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek birleştiriyorum. Bereme birleştiriyorum. Hemen yanındaki ilmekten tekrar giriyorum. Yine ilmeği sol şişime geçiriyorum ilmekleri. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği ve dördüncü ilmeği birlikte örerek birleştiriyorum. Şimdi tekrar hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Sol şişimle ilmeği çıkarıyorum. İpimiz tüylü olduğu için arkadaşlar ilmekler çok net gözükmüyor. Şöyle ilmeğin içerisine girip sağ şişimdeki ilmekleri sol şişe geçiriyorum. 1 2 ilmeği ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek birleştiriyorum. Tekrar hemen yandaki ilmeğin içerisine giriyorum. İlmekleri sol şişime geçirdim. 1 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Dikelim dediğim kısım şurası arkadaşlar. Şu kısmı bu şekilde birleştirelim ki burada çirkin bir görüntü oluşmasın. Birleştirmeyi yaptıktan sonra şimdi ben biraz birleştirerek devam edip geleyim. Biraz ilerledim arkadaşlar. Görüntü olarak bu şekilde ön kısmı bu bağcığımıza kadar birleştirip gelelim. Daha sonra ilmek çıkaracağız. Ön birit kısmını yaptıktan sonra buradaki 3 ilmeği birlikte toplayıp kenardaki bağcık kısmının olduğu yere birleştiriyorum. Kalan iplerimi de gizledim. Şimdi tekrar bu başa dönüyorum. İpimi arka kısma bağladım. Ben şimdi ilmeklerimi çıkarmaya geçiyorum. 3 tane ilmek çıkardım. İlmeklerimizi şu şekilde çıkarıyoruz. Buradaki boşluklara batarak çıkarıyorum. 1 2 büyük boşluklara batıyorum önce. 3 4 ilmekte bir de şöyle iki büyük boşluğun arasındaki küçük boşluğa batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. İlmek sayımın fazla olmasını istediğim için sadece büyük boşluklardan değil 3-4 ilmekte bir de iki şu şekilde iki büyük boşluğun ortasındaki küçük boşluğa da batarak ilmek çıkarıyorum. Arka yüzde zaten her ilmeği 2 kere örerek artırma yapacağız ki fırfır görünümünü verelim. İki büyük boşluğun arasındaki küçük boşluktan ilmeğimi de çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkararak devam edelim. Buraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Toplamda kaç ilmek çıkardığımı söyleyeceğim. Beremizin ön kısmından bütün ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 110 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de yine artırma yaparak öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda sıra başındaki ilmeği örmeden alacağım. Sıra sonunda düz olarak öreceğim. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Aynı ilmeğe arkadan girip
yine ters olarak örüyorum. Bir ilmeği 2 kere örmüş oluyoruz. Şimdi bir ilmeği ördük. Daha sonra arkadan ilmeğin içerisine girip aynı ilmeği tekrar örüyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Aynı ilmeğin içerisine girip ilmeği tekrar örmüş oluyoruz. Bir ilmeği 2 kere örüyoruz. O yüzden ilmek sayımız da 2 katına çıkıyor. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak eğer ki hırkayı ördüyseniz hırkanın fırfırlarına kaç sıra ördüyseniz hırkayla takım olarak örüyorsunuzdur arkadaşlar. Hırkanın fırfırlarını örerken kaç sıra ördüyseniz beresini de o şekilde örebilirsiniz. 4 sıra örüp tekrar arka yüzde kesim yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ben 4 sıra örüp geleceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak. Bu sırada artırmalarımızı yapacağız. Diğer sıralarda artırma yapmayacağız. Sadece bu sırada artırma yapıp ilmek sayımız 2 katına çıkacak. Daha sonra ön yüzde ikinci sırayı, arka yüzde üçüncü sırayı tekrar ön yüze geçip dördüncü sırayı öreceğiz. Arka yüzde kesmeye geçeceğiz. Kesmelere kadar örüp gelelim. Nasıl kesiyorum göstereyim. Şimdi 4 sıraya tamamlayıp geliyorum. Beremizin fırfırlı kısmına 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Arka yüzde örerek kesiyorum. Kesimlerimizi şöyle yapıyoruz arkadaşlar, göstereyim. İlk ilmeği alıyoruz. Sıra başında da aynı şekilde ben biraz örerek kestim. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyoruz. İkinci ilmeği düz olarak örüp birinci ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Arka yüzde kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz 4 sıra ördükten sonra. Kesimlerimizi arka yüzde yapmaya dikkat edelim. Ön yüze görüntüsünün bu şekilde olması için arkadaşlar, hem de kıvrılma da olmaz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek bu şekilde kesip gelelim. İlmekleri kesip şapkamı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde görüntü olarak. Hırkasını ördüyseniz mutlaka bir tane de beresini örün arkadaşlar, takım olarak. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilinizi açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.